Sabah alarm çalıyor ve destansı bir maceradan çıkmış olarak uyanıyorsun. Upuzun tepeleri geçtin, bulutların üstünden atladın. Yolda karşına çıkan tüm düşmanları yendin ve hatta belki Pamuk Prenses'le bile karşılaştın. Sonra birden uyandın ve puf, hiçbir şey yok. Mesele şu ki tüm bunları gerçekten deneyimledin ama hiçbir şey hatırlamıyorsun. Tüm olan biten şey bir alarm duyduğun ve bulutların üzerinden yatağına konduğun. Esniyorsun ve gözlerini açmakta zorlanıyorsun. Ne oldu şimdi? Neydi bu? Ya da rüyanı anlatmak için eşini uyandırmaya karar verdin fakat az önce deneyimlediğin ve aklında olan her şey bir anda gitti. Limbik Bey'in dünyasına, bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Uyku, fizyolojik olarak 5 evreden oluşur. 1 REM ve 4 non-REM. Bu evreler uyku esnasında yaklaşık 90 dakika süren bir döngü içerisindedir ve uyku süremize göre 5-6 defa tekrarlanmış olur. REM uyku evresi adını hızlı göz hareketlerimizden alır. Bu evre uyanıklığa en yakın evre olup vücudumuz felç geçirmiş bir haldedir. Böylece rüyalarımız dışa vurmamış, bulutlardan atlarken yatağımızda kalmış, kılıç savururken eşimize zarar vermemiş oluruz. Bu vücudun çok önemli bir kendini koruma mekanizmasıdır. Ya da eşini koruma. Non-REM evresi ise en derin uyku halimizdir. Fiziksel aktivite düşük olmakla birlikte REM uykusunda görülen felç mekanizması burada görülmez ve bu bazılarımızın uyurgezer olmasına sebep olur. Hayatımızın 1/3'ünü uyuyarak, bu sürenin de en az 1/4'ünü rüya görerek geçiririz. Bu 75 yıllık bir ömürde rüyada geçirilen 6 yıl anlamına geliyor. Gördüğümüz rüyaların birçoğu uykunun REM evresinde meydana gelir. Birçok insan rüyalarını hatırlayamaz ve bu gerçekten her gece yaklaşık 2 saat ayırdığımız bir olay için oldukça ilginç. Peki rüyaları hatırlamakla ilgili karşılaşılan durumlar nedir? 1. Hemen her gece rüya görüp bunları destan destan anlatabilenler. 2. Rüya görüp bunları bir süre sonra unutanlar. 3. Rüya görüp bunları hiç hatırlamayanlar. 4. Bir de hiç rüya görmeyenler. Eğer şu an buradaysanız, problemli 3 durumdan birini yaşıyor veya merak dünyanızı genişletmek istiyorsunuz. Gelin hep birlikte bir göz atalım. Görülen rüyanın hatırlanamaması, medial prefrontal korteks ve temporoparietal bileşke hasarına bağlı olsa da burada bulunan çoğu kişide böyle bir durum söz konusu değil. Peki nasıl oluyor da rüyalarımızı hatırlayamıyoruz? İlk olarak hiç rüya görmediğini iddia edenler. Uyku sırasında bütün vücudumuzda birçok kimyasal değişiklik meydana gelir. Buna beynimiz de dahil. Gün içinde beynimiz 2 temel fonksiyonunu yerine getirir. Biri çevremizden ve iç organlarımızdan gelen bilgileri almak, işlemek ve gerekirse bu bilgileri kaydetmek. Diğeri bu bilgilere cevap vermek. Bu girdi fonksiyonunu yerine getirmek için beynimizin alt merkezleri dediğimiz hipokampal formasyon ve amigdala bölgelerini ve noradrenalin nörotransmitterini kullanırız. Çıktı oluşturmak için ise üst merkezleri, örneğin asosyasyon kortekslerini ve asetilkolini kullanırız. Rüya uykusu esnasında, yani REM evresinde beynimizde olan şey noradrenalin seviyesinde ani düşüş ve çıktı bölgelerinde fazla aktivasyon. Öyledir ki beyin sanki bir şeyler kaydetmeye değil de bir şeyler üretmeye odaklanmıştır. Beynimiz o an sadece rüya görmek istiyordur. Onu hatırlamak değil. İşte hiç rüya görmediğini söyleyen kişiler tam da bu durumu deneyimlemektedir. Bu kişilerde kimyasal değişimin şiddeti o kadar fazladır ki beyin ürettiği hiçbir şeyi hatırlayamaz ve kişiyi bir tabula rasa ile uyandırır. Yani hiç rüya görmediğini söyleyen kişiler bolca rüya görür fakat bunları kaydetmezler. Peki rüya görüp bunları hatırlayamayanlar burada mı? Sizler için durum aslında hiç rüya görmediğini söyleyenlerle aynı. Fakat tek bir farkla. Beynimiz bir bilgiyi kaydederken bu bilginin duygusal önemini limbik sistem ile ortaya çıkarır. Bu özellikle bir bilginin önemini ortaya koymada ve böylece uzun süreli belleğe kaydedilmesini sağlayıp daha sonra hatırlanmasında rol oynar.
Senin için önemli olan her anı, evlenme teklifi almak, üniversite kazanmak, limbik sistem tarafından işlenir ve bu üzerinden çok geçse de dün gibi hatırlanmasını sağlar. Ama dün gece yatarken gördüğün Instagram postu bu işlemeden geçmez ve bugün burada değildir. Uyurken de rüyalarımızın duygusal değeri limbik sistem tarafından değerlendirilmeye devam eder. Bizim için önemi olan rüyaların duygusal değerlendirilmesini yaparken beynimiz hala bu rüyaları sadece görmekle alakadardır. Onları kaydetmekle değil. Böyle olunca ortaya gördüğü rüyayı hatırlayamayan fakat rüya gördüğünün bilincinde olan kişiler çıkar. Bir de gördüğü rüyayı kısa bir süre sonra unutanlar var. Bilişsel psikolojide bu durumu açıklamada kullanılabilecek bir teori var. Bu teoriye göre edindiğimiz bütün bilgileri kaydederiz fakat bu bilgiye her an ulaşamayabiliriz. Nasıl mı? Örneğin televizyonda izlediğiniz bir belgeselde yeni bir balık türü öğrendiniz. Mavi cerrah balığı. 2 gün sonra bu ismi hatırlayamadığınızı fark ettiniz. Neydi? Günlerden bir gün dişiniz ağrıdığında hastaneye gitmeyi düşündünüz. Ve işte mavi cerrah balığı tam karşınızda. İşte bu örnekteki gibi bir ipucu ile aslında hep orada duran o isme ulaştık. Bazılarının rüyalarına olan da budur. Rüya oradadır fakat unutulmuştur. Erişilemiyordur. Bir bakmışsınız o unuttuğunuz rüya birden akmaya başlar. Limbik beyin dünyası hoşunuza gittiyse abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz.